Merhaba arkadaşlar, bugün de sizlere Asus marka notebook bilgisayarlarda BIOS update'i nasıl yapılır, BIOS güncelleştirmesi nasıl yapılır onu anlatacağım. Önümde de şu anda görmüş olduğunuz gibi bir Asus notebook mevcut. Biz bu bilgisayarda biraz eski olduğunu düşündüğümüz BIOS'u en güncel haline getirmeye çalışacağız. Böyle düşünüyoruz veya size göstermek için yapacağız. Öncelikle Asus'un kendi sitesinde de yazdığı gibi şöyle iki metodun olduğunu söylüyor BIOS güncellemesinin. Bunun BIOS üzerinden BIOS Utility ile S-Flash dediğimiz flash belleğe BIOS dosyasını atıp BIOS'a girip oradan güncelleme yapabileceğimizi, bir diğer metodun da Windows üzerinden yapılabildiğini söylüyor. Biz bugün sizlere öncelikle Windows üzerinden nasıl kolaylıkla BIOS güncellemesi yapabileceğinizi anlatacağız. Bunun için bizlere ne lazım? Bunun için bize iki dosya lazım. BIOS'un kendisi ve BIOS'un güncellemesine yarayan programın kendisi. BIOS'u kendiniz sitesine girip ürününüzün tam modelini arkadaşlar yazacaksınız. Örneğin benim önümdeki model bu. X550CC serisi bir notebook. Ben buna ait olan BIOS'u indireceğim. Zaten farklı bir BIOS yükleyemezsiniz. Yüklerseniz bilgisayarınızın BIOS'unu çökertmiş olursunuz. Görüntü tamamen gider. Çok riskli bir iş. Bunu en başından önemli belirteyim. Yanlış BIOS'u yüklememeye çalışın arkadaşlar. Kesinlikle hata kabul etmiyor. En ufak bir yanlışta görüntünüzün tamamen gitmesine sebep olur. Ne olur? Bilgisayarcı bir servise gidersiniz. Anakart üzerinden BIOS sökülür. İş uzar. Biraz da maliyet olur. Ne yapıyoruz? Lafı uzatmadan kendi sitemize ait driver sayfasına girdik. Şuradan sürücüler ve araçlar dedikten sonra kendi sitemizin driver sayfasından arkadaşlar biz 550CC'ye ait olan driver sayfasından şuradan BIOS güncellemesinin en güncel versiyonunu şuradaki tarihten de bilirsiniz. Şurada tümünü göster dediğimizde BIOS'a ait birkaç tane dosya olduğunu görebiliyoruz ama en yakın tarih olan 2014-04 23'üymüş. Bu olduğu için bunu indirdim ben. Ayrıca bizlere arkadaşlar şöyle bir program lazım. Programımızın ismi şu. WinFlash diye bir program arkadaşlar. Bu programın ben linkini size videomun altında açıklama kısmında vereceğim. Bunu da indirmeniz lazım. Ben bu bilgisayar yani Windows 10 da yüklüyorum arkadaşlar. Siz şu driver indirirken ben buradan Windows 10 64 biti seçtiğim için sizin işletim sisteminizin ne ise onu seçeceksiniz. Oradaki BIOS'u indireceksiniz. Onu da belirteyim. Ben bu WinFlash programın 32 ve 64 bite uygun olanını videomun linkinde paylaştıracağım. Ben öncesinden şöyle görmüş olduğunuz gibi BIOS dosyamı ve WinFlash programımı indirdim, kurdum, hazırladım. WinFlash programını açtım ve bana ilk ekranda bu işin çok önemli olduğunu belirten bir şey var. Yazı var. Önemli bir iş olduğunu, işi bilen kişilerce yapılması gerektiğine dair bir bilgilendirme yazısı ve internetimin bağlı olduğu, adaptörümün, şarj aletimin bağlı olması gerektiği ve bataryamın da bağlı olması gerektiğini ve bunların bağlı olduğunu hepsini OK işareti vermiş ve next diyorum ben. Arkadaşlar iki tür bu programdan güncelleme yapabiliriz. Direkt internet üzerinden elde edip güncelleme. Diğeri de benim bilgisayarımda bulunan BIOS dosyasından. Ben indirdiğim için hiç internet riskine girmek istemiyorum. İnternetim kesilir bir şey olur. Ben şuna Get BIOS from Device yazan yere tıklıyorum. Ve benim bilgisayarımda bulunduğu dizine gidiyorum. İndirilenler klasöründe şu dosya, şu benim güncel BIOS dosyam. Ben burada şöyle eski BIOS'umun 08-12-2013 tarihli olduğunu, yeni BIOS'umun 03-24-2014 tarihli olduğunu söylüyor. Ve bu BIOS'un bu bir modele ait olduğuna dair şuradan bir ibare var. X550CCA. Doğru, benim modelim. Ve devam ediyorum arkadaşlar. Update'e tıklıyorum. Aşağıda please wait for 2-3 minutes yazan yerde 2-3 dakika BIOS güncellemesinin bitene kadar beklemeniz gerektiğini söylüyor. Kesinlikle güçlü şarj aletin bataryayı sökmememiz gerektiğini anlatmış burada da. Şu anda işlemimiz başladı. Yavaş yavaş 2-3 dakika boyunca BIOS güncellemesi yapacak bu.
Arkadaşlar WinFlash uygulamasını programını çalıştırdığınızda şöyle bir ATK driver tazminat exist hatası alırsanız cihazınızın driver yükleme sayfasında, support sayfasında, benim modelimin driver indirme sayfasında şu ATK isimli driver'ı indirip kuracaksınız. Bunu kurmadan BIOS güncelleme programı çalışmıyor. Bilginiz olsun. Ve dediği gibi yaklaşık 2-2,5-3 dakika civarında sürdü bu BIOS güncellemesi ve şu anda bitti arkadaşlar. BIOS update'in başarıyla bittiğini ve exit'e tıklayıp bilgisayarımızı kapatmamızı söylüyor. Biz de tıklıyoruz. Bilgisayarımızı kapatıp tekrar açacak arkadaşlar. Ve güncel BIOS'la kullanmaya başlayabiliriz bilgisayarımızı. Dediğim gibi bu işi biraz dikkat isteyen bir iş. Yanlış iş yapmamanız lazım. Windows ortamında BIOS güncellemesi tavsiye ederim. Uzmansanız, biraz daha bilgiye sahip iseniz BIOS'tan kendi BIOS'a girip BIOS üzerinden flash bellekle yapmak daha kolay tabii, ama Windows'unuz açılıyor ise uygun olan, doğru olan Windows BIOS'unu indirip bu yüklemeyi gerçekleştirebilirsiniz. Cihazımızı kapatmıştım ben. Tekrar açıyorum şimdi. Windows sürümüne dikkat etmeniz lazım. 8, 10 veya 8.1 hangisi ise. İlk ekranda BIOS'un güncel olduğuna dair şifre ekranı geldi. Ona girdikten sonra kaldığım yerden devam edeceğim arkadaşlar. Yapacağınız iş bu kadar. Kolay gelsin.